Bu hafta akvaryumlarda işler biraz karışık. Beni tanımayanlar için ben Murat ve bu kanalda bir akvaryum balığı markası kurmaya çalışıyorum. Arkamda görmüş olduğunuz akvaryumlarda ve üretim kaplarında üretim yapmaya çalışıyorum. Bu haftalık vlogda da bir hafta boyunca başıma gelen iyi olayları, başıma gelen kötü olayları en şeffaf haliyle size aktarmaya çalışacağım. Yeni doğumlarımız var, büyüyen yavrularımız var. Beta kabımız çok iyi gidiyor. Eğer beta üretim serisini izlemediyseniz aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Geçen haftaya kıyasla baya büyümüş olan yavrular var. Hazırsanız kamerayı elime alıyorum ve bu hafta boyunca yaşanan her şeyi size özetliyorum. Şimdi öncelikle hem yeşil su hem kuyruk erimesi problemi yaşadığımız akvaryumumuza gelelim. Burada keyifler bayağı yerinde. Bir tek şu yeşil su problemini hala çözemedim çünkü bu akvaryum bu cepheden şuradan ciddi şekilde gün ışığı alıyor. Böyle bulanık yeşil bir görüntü ortaya çıkmış oluyor. Bu setin alt akvaryumunda da böyle bir sıkıntı vardı. Bunu biraz çözdüm. Ona gelen ışığı biraz kısarak çözdüm ama burada ışığı da kapatsam burası böyle kalıyor. Aslında bu su temiz. Sık sık dip çekimi yapıyorum. Sık sık işte yeşil sudan arındırmak için yeni su ekliyorum. Ama böyle devam ediyor. Şöyle de bir durum var. Balıklar halinden memnun. Kuyruk erimesi olayını çözdük artık. Kuyruklar erimeleri ilerlemiyor en azından. Yeni kendilerini toparlıyorlar. Balıklar halinden memnun. Burada hatırlarsanız hatırlayamazsınız. Bu hafta doğan pilet yavrularımız var. Bunlar yeni doğdular. Bu akvaryumda hatırlarsanız birçok farklı yavruluk vardı. O yavrulukları buradan almıştım. Ama platinin biri daha doğuma yaklaştığı için onu hemen ayırdım. Bu piletliler benim için çok kıymetliler. Mickey Mouse piletliler. Şurada hemen güzel bir arkadaş görebilirsiniz. O yüzden bunları üretmek, böyle dolu dolu Mickey Mouse piletlerin yavrularıyla gezdiği bir akvaryum oluşturmak istiyorum. Şimdilik burada yavruluklarda üretiyorum. Henüz sayıları 5 adet olduğu için biraz dikkatli, kontrollü davranmaya çalışıyorum. Yavruların hali gayet güzel. Çok da güzel yem yiyorlar. Bol bol protein ağırlıklı beslemeler yapıyorum. Lepistes'ten de durumu gayet güzel. Burada henüz bu albinolardan bir doğum olmadı. Yani geçen haftaya kıyasla bu hafta bir doğum olmadı. Ama beklediğimiz dişiler var. Gördüğünüz gibi büyüyor. Bakın pilot yavrusu çok tatlı. Karınlar yavaş yavaş büyüyor. Hemen bir alttaki akvaryuma geçelim. Şimdi geldik benim bol bol anlattığım panda entler akvaryumumuza. Yani burayla ilgili ne söyleyebilirim bilmiyorum. Gördüğünüz gibi her yer kımıl kımıl, karınca gibi yavru dolu. File sistemimiz çalışıyor. Akvaryumun içindeki balıklar da artık doğurmaya başladılar. Bu hafta diye ikinci haftayı geçirdik. Bu artık büyüyen balıkları buradan almanın zamanı geldi. Yeni bir koloni kurmanın zamanı geldi ama bunu size özel bir videoda yapmak istiyorum. O yüzden henüz daha yapmadım. Böyle erteleye bu haftaya kadar geldik. Üçüncü hafta oldu herhalde bu. Şöyle yakından göstereyim. Balıklarımız kımıl kımıl. Gayet güzel. Burada üreme devam ediyor. Doğumlar devam ediyor. Koloniyi biraz gençleştiriyorum. Zaten yeni koloni çıkarmaya çalıştığımda sık sık söylüyorum. Keyifler gayet yerinde. Burada işte yeşil su problemi vardı. Bayağı çözdük. Yine bir hafif yeşil görünüm var ama açıkçası bu da bana doğal geliyor. O yüzden hoşuma gidiyor. Çok da müdahale etmiyorum. İkinci akvaryumumuz da bu şekilde. Evet, üçlü setimizin bir alt katına geldik. Burada entlerlerimiz ve kılıç kuyruklarımız var. Keyifler yerinde. Burada bu hafta yeni doğumlar gördüm. Görebilirsem size küçük yavruları göstermeye çalışacağım ama bayağı bir entler yavrusu doğdu. Şu arkada gördüğünüz kökün arkasına ve bu bitkilerin arasına bayağı saklanıyorlar. O yüzden bunları çekmek biraz zor. Ya gerçi zaten büyük balıklar bile şu anda yabaniler gördüğünüz gibi. Ciddi saklanma alanları oluşturdum çünkü burada. Amacım yavrusunu yemeyen kılıç kuyrukları üretmekti burayı kurarken. Gördüğünüz gibi gayet güzel yavrularını yemeyen kılıç kuyruklar ürettik. Şöyle küçük yavrular büyüklerle beraber geziyorlar. Burada büyüyorlar, burada gelişiyorlar. O yüzden hiç müdahale etmiyorum. Ama buraya müdahale etmemiz gereken bir konu var. Bu bitkileri artık biraz ayırmak lazım. Bayağı büyüdüler. Bu akvaryumu ciddi şekilde sarıyorlar. Balıklara gezecek yer kalmıyor neredeyse. Gayet güzel. Bitkiler hem bu bitkiyi çok seviyorum. Birçok balık türüyle de gayet uyumlu yaşıyor. O yüzden üretmek benim için önemli. Daha önce bir 5-6 kök çoğaltmıştım. Şimdi de bayağı büyüdüler. Bu akvaryumda aslında küçük anabiyoslar da var. Şöyle aradan gösterebilirim. Onları da burada büyütmeye, geliştirmeye çalışıyorum. Onları da zamanla çoğaltacağız. Belki tele falan sararız. Bu akvaryumda da gidişat bu şekilde. Keyifler gayet yerinde. Bizim bu kılıç kuyruklarla entlerler her zamanki verimliliğinde devam ediyorlar.
Entlerler şu anda şöyle bir yakından göstereyim. Tam damızlık boy olmamalarına rağmen bu balıkların hepsi burada yavrudan büyüdü bu arada. Tam damızlık boy olmamalarına rağmen her gün bir iki doğum falan görüyorum herhalde. Her gün yani sürekli bir taze yavru olayı var bu akvaryumda. Böyle giderse bu akvaryumdan balık sayısını azaltmamız gerekebilir. Yavruları yeni yer açılması için. Şimdilik keyifler yerinde. Hadi beta kabına geçelim. Şimdi buranın ayrı bir serisi var ama haftalık vlogda mutlaka görün istiyorum gelişimi takip etmeniz açısından. Beta yavrularımız halinden gayet memnun. Maşallah karınca gibiler. Kabın her yerinde var. Bol bol yem yiyorlar, bol bol yumurta yiyorlar. Bakalım bunları büyütmeye devam ediyoruz. Bu kadar çok betayı büyütmek nasıl olacak? Ben de ilk defa tecrübe ediyorum. Ama bu üretim gerçekten verimli oldu. Şöyle odaklayabildiğim kadar göstermeye çalışayım. Her yerde beta yavrusu var. Piponun arkasında bolca var. Keyifleri yerinde. Karınları falan kontrol ediyorum. Gayet güzel yumurta, yem ne verirsem yiyorlar. Artık serbest yüzüşler de tamamen gerçekleşmeye başladı. Buradaki yavru betaları sıfırdan bu kabı kurarak ürettik. Onun da oynatma listesini aşağı eklerim. Oradan izleyebilirsiniz. Beta yavrularımızın da gelişimi bu şekilde. Detaylarını serinin 4. videosunda, buranın detaylarını üretim serisinin 4. videosunda uzun uzun anlatacağım. O yüzden şimdilik böyle bir geçiyorum. En azından gelişimi biraz görmüş oldunuz. Evet, gelelim üretim kaplarına. Burada Japon Blue'larımız var. Japon Blue lepisteslerimiz var. Erkeklerimiz gayet memnun. Bir dişiyi kaybetmişiz. Ben nasıl olduğunu anlamadım. Hatta bırakın anlamayı, balığı bulamadım bile. Şu anda 3 erkek 2 dişi olarak kaldılar. Bu kapta hatırlarsanız yavrularda böyle bir kuyruk hareketi problemi vardı. Problemin ne olduğunu bulamadım ama biraz tuz kullanarak çözdüm. Yani kuyruğa yerleşen bir parazit olduğunu düşünüyordum. Ki galiba öyleydi de. Biraz kaya tuzu kullanarak o problemi çözdük. Burada şimdi yeni doğumlar gerçekleşti. Biraz da büyüyen yavrularımız var. Ama bazı yavruları kaybetmiş olduk bu kuyruk problemi yüzünden. Aşağı yukarı bir 30 tane falan yeni doğan yavrumuz var şu anda burada. Pipo filtreleri bilerek kapattım suyu çok dalgalandırıyor diye. Bir 8-9 tane de büyümüş yavrumuz var. Şimdilik burada gidişat güzel gözüküyor. Yeni doğan yavrular halinden gayet memnunlar. İlk üretim kapımız bu şekilde. Bakalım. Balıkların durumu da gayet güzel. Yine tuz kullanarak sık su değişimi yaparak burada işte varsa bir sıkıntı onu da tamamen kökten çözmeye çalışıyorum şu anlık. İlk kap bu şekildeydi. Gelelim üretimin efsanelerinden bir tanesine, Snow White lepisteslerimize. Burada su bir tık bulandı çünkü yeni yemleme yaptım buraya. Biraz da su değişimi yaptım. Biraz dalgalandırınca su bulanmış oldu. Pipo filtrede kapalı haliyle netlik daha kazanmadı ama size göstereceklerim çok şaşırtıcı. Bu koloniyi ben yavrudan büyüttüm. Bunu her videoda söylemeye çalışıyorum. Gayet güzel, hallerinden memnunlar. Şimdi bu kabın içerisindeki yavrulara bakacak olursak bayağı bir büyümüş, artık kendini balık sayabilecek yavrumuz var. Ama bir o kadar da şöyle gösterebilirim. Minicik yeni doğmuş yavrularımız da var. Burada üretim tam gaz devam ediyor. Hatta buranın yavruları artık buraya sığmıyorlar. Ben öyle görüyorum yani. Şöyle şu açıdan göstermeye çalışayım. Artık buraya sığmıyor bu yavrular çünkü bayağı büyüdüler ve cinsiyetleri ayrılmaya başladı artık. Buradan ya koloniyi alacağız, yeni bir üretim kabı kuracağız. Şu arkadaşları buradan alacağız. Ya da yavruları alıp başka bir yerde büyüteceğiz. Hangisi daha mantıklı şu an kestiremiyorum çünkü bayağı yavru var. Kapta bir 100-150 yavru var herhalde. 200'e yakındır yavru sayısı. Gayet de hallerinden, keyiflerinden memnunlar. Her hafta burada bir 30-40 yavru artışı oluyor. Şu an bu balıklar tam damızlık boyutlarda değiller. Yine de ben bunları hiç ayırmadan büyüttüğüm için üretime devam ediyorum açıkçası. Bakın yavrular mesela filenin içine giriyorlar. Artık o kadar büyümüşler ki buradan çıkamıyorlar bence girenler. Çünkü ben buraya hiç küçük balık koymadım. Hepsi böyle yarı tam damızlık değil ama damızlık altı boydaydılar buraya koyduğumda. Bakalım bir hafta daha burada dursunlar. Haftaya bu kaba ne yapacağımıza karar vereceğim. Damızlıkları mı alacağız, yavruları mı ayıracağız ona karar vereceğim. Önce bir balıklar iyice bir kendilerini burada geliştirsinler. Bu sistemi devam ettirmeye çalışacağım. Evet, gelelim koyilere. Burada az dişi az erkek var ama bakın yavruların renkleri artık geçen haftaya kıyasla bomba gibi oldular. Bomba gibi. Çok da yaklaşmıyorum kaçmasınlar diye. Burada çok iyi bir koloni var artık. Baya yavrular renklendiler. Koyu lepisteslerimizin kan hattı gayet güzel ilerliyor. Artık renklenmeyen yavru kalmadı gibi bir şey ya. Ufak tefek yine aralarda var.
Şu anda yeni bir doğum yok. Yani en son doğum bir hafta önce falan oldu burada. O yüzden çok da küçük yavru da yok. Artık balıkların hepsi büyük sayılabilecek boyuttalar. Çok güzeller ya. Bunların bu kırmızı görüntüsü benim çok hoşuma gidiyor. Bayağı da bir büyüttük yani. Bir 60 tane 70 tane kadar var burada. Biraz da filenin altında gezenler var. Başarıyla ilerliyorlar. Bir hafta kadar oldu. Yeni doğum yok dediğim gibi. Bu hafta da muhtemelen doğum olmayacak. Çünkü dişi sayımız az. Az olduğu için çok sık doğum gerçekleşmiyor. Erkekler kovalıyor aslında ama bakın şu ana kadar yani elimizde olan malzeme bu. Bunlar 3 haftalık, 4 haftalık var bu yavrular. Şu arada gezenler. 1 aylık oldular artık ya. Olmuşlardır yani 1 aylık. Öyle düşünüyorum. Renkleri, tipleri, görüntüleri artık erkek dişi oranları baya belli oluyor. Verimli üremeye devam. Bakın filenin altından geçenleri de görüyorsunuz. Bayağı bir yavrumuz var burada. Ve yani bu kadar balıktan böyle güzel yavrular almak beni çok mutlu ediyor. Şu anda bu sayıyı biraz arttıracağım. Koyu lepistes bulursam güzel kanda, sağlam kanda böyle aynı bunlar gibi rengini belli eden lepistesler bulursam buranın sayısını arttırmak istiyorum ama bakalım kısmet. Bir yandaki kaba geçelim. Siz ne kadar seviyorsunuz bilmiyorum ama açık ara bana en çok sorulan balıklardan bir tanesi bu pineapple kılıç kuyruklar. 2 erkek 3 dişimiz var burada. Erkeğin bir tanesi bu diğer erkeğin baskınlığından çekinip saklanıyor. Böyle renkleri görüyorsunuz. Bordo ile sarı arasında renkleri var. Burada çok güzel gelişmeler var. Şimdi şöyle çok kaçırmadan göstereceğim. Bu hafta burada bir 2-3 tane doğum oldu. Artık kılıç kuyruğa doyduk. Yani gerçekten kılıç kuyruğa doyduk. Bu hafta gerçekten bir yavru patlaması yaşanıyor şu anda. Hemen herkes doğuruyor. Çok ilginç bir şekilde. Herkes doğuruyor. Yani bu sadece bu köşeye gelmiş olan yavrular. Göstermeye çalışayım. Filenin altında her yerde yavru var burada. Hiç yoksa bir 150 taneye yakın yavru var herhalde. En çok yavru gördüğüm kap burası. Panda entlerlerden sonra. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Artık kendilerini kurtaran boyda olanlar var. Yeni doğanlar var. Renk almaya başlayanlar var. Bunlar ve şimdi göstereceğim yukarıdaki o canlı doğuran yavrularını büyüttüğüm akvaryumdaki kılıç kuyruklar bize bir 2-3 koloni çıkartır diye düşünüyorum. Umuyorum üretim sistemine geçtiğimizde, üretim yerimize geçtiğimizde, şu anda evde üretim yapıyorum bildiğiniz gibi. Yeni akvaryumlarda daha büyük üretimhane mantığıyla işlemeye çalışan sistemler kuracağız. Böylece bu arkadaşların ürettiği koloniler bize güzel geri dönüşler sağlayacaklar. Şimdilik keyifleri yerinde, gayet memnunlar. Ne versem yiyorlar bu arada. O da çok hoşuma gidiyor. Bu kılıç kuyruklar ne versem yiyorlar. Şu dişi belki 3 senedir falan benimle beraber artık ben daha ne yapayım diye bakıyor yani, öyle söyleyeyim. Diğer bu 2-3 tane erkek ve dişiyi de ben daha sonrasında yavrudan büyüttüm. Ama bu dişi ilk aldığım pineapple kılıç kuyruklardan bir tanesiydi. Diğerleri aslında onun soyundan gelen yavrulardan büyüme balıklar. Bazen bazılarını kaybettim, bazılarını verdim. Zaman zaman değişiklikler yapıyordum. Şimdilik benim için çok kıymetli balıklar. Bu kadar da verimli olmaya devam ettikleri sürece bu kolonileri sürdürmeye ve bunlara bakmaya, severek bakmaya devam edeceğim. Yani bu balıklar bu kadar verimli olduğu sürece de nasıl sevilmezler? Gerçekten bol bol yavru alıyoruz bu üretim kaplarında. Yakında bir videoda sıfırdan da bir üretim kabı kuracağız. Hadi şimdi akvaryumlara geçelim. Size şimdi hep güzelliklerden bahsediyorum ama bilirsiniz belki ben yavrudan kendi ciklet kolonilerimi büyütmeye çalışıyorum. Burada 2 tane beyaz yunus yavrumuz var. Bu yavrular iç parazit şüphesiyle buraya alındılar. Şu anda karınlarında hafif bir çökme var ve yüzerken yalpalıyorlar. Bu yüzden bunları karantina akvaryumuna ayırdım. Bakalım ilaç tedavisi yaptım. Şu anda bir toparlama aşaması görüyorum kendilerinde. Hareketli de biraz düzelmiş durumda ama yine de kesin çözüm görene kadar bu balıklara burada bakmaya devam edeceğim. Yakında da bu iç paraziti nasıl tedavi ettiğimi, balıklarınızı nasıl kaybetmeyeceğinizi size detaylı bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Yani her şey güzel gitmiyor maalesef. Bazen böyle sıkıntılar çıkıyor. Güzel haber verebileceğim bir akvaryumda bu Blackwater akvaryumumuz. Burada Bolivian ramirezlerimiz var bildiğiniz gibi. Bir dişi bir erkek. Artık bunlar tamamen burayı sahiplendiler. Yavaş yavaş bölge tutmaya, kur yapmaya başladılar. Hala kameradan korkuyorlar ama gördüğünüz gibi renkler artık tamamen canlı. Keyifler bayağı yerinde burada. Böyle alttan göstereyim, saklanıyor. Keyifler bayağı yerinde. Umuyorum bir yumurtlama sürecinde burada kaydedeceğiz. Sıfırdan sizlerle birlikte bir ramirez üretimi yapacağız. Sık su değişimi yapıyorum.
Suyun kalitesini korumaya özen gösteriyorum. Keyifleri gayet yerinde. Ufak ufak dediğim gibi hareketlenmeler, kurlaşmalar var şu anda. Geçen haftaya kıyasla bu hafta baya aslında aktifler. Sadece benden ve kameradan hala çekiniyorlar. Neredeyse bir ay oldu eve geleli, 1,5 ay oldu hatta. Hala böyle bir yabaniyiz birbirimize karşı. Nereye gittiniz? Evet. Bakalım. Buradan güzel haberler bekliyorum. Tetraları merak edenler için şöyle bir göstereyim. Transgenetiklerimiz yavaş yavaş üretime hazır hale gelmeye başladılar. Kongo tetralarımızın bir erkeğini ilk videoyu çektikten sonra kaybettim maalesef. Şimdilik bir erkek, 2 dişiler. Onlarla ilgili de bir üretim çalışması yakın zamanda yapacağız. Böyle bir planım var şimdilik. Transgenetikler yavaş yavaş büyüyor. Bunları çok göstermiyorum ama şöyle ufaktan da olsa bir göstereyim yine de. Canlı doğuran yavru tankımıza gelelim. Gördüğünüz gibi kımıl kımıl herkes. Bakın mesela şu kılıç kuyruklar artık baya balık oldular. Buraya saldığımda ufacıktılar. Lepistesler gayet güzel büyüyorlar. Burayı bir hafta daha burada tutacağım. Sonrasında bu balıkları buradan alacağım. Daha büyük bir akvaryuma geçireceğim. Burayı da farklı bir üretim için, daha doğrusu Kongo tetraların üretimi için düşünüyorum. Bakalım, şimdilik yavrularımız böyle keyifli bir şekilde büyüyorlar. Bayağı da bir yavrumuz var. İlk üretim videosundan beri bu yavruları büyütmeye çalışıyoruz. Hatırlayacağınız gibi bir ay kadar oldu. Keyifler yerinde. Şimdi bir diğer efsaneye, yerli lepistes kolonimize gelelim. Burada da sayı gayet güzel, yavru verimi gayet güzel. Şimdi çıkan balıklara dair de birkaç bir şey göstereceğim. Şöyle bir koloni üstten görün istiyorum. Buradakiler artık tam damızlık boydalar. İşte koyilerden çıkanlar, entlerlerden çıkanlar, bayağı bir kırma balık var aslında burada. Gayet de güzel ürüyorlar. Kanatları da gayet güzel. Gördüğünüz gibi morla turuncu arası kuyrukları var. Bu rengi de çok seviyorum. Yansımayı biraz engellemeye çalışıyorum ama burada bayağı yavrumuz var. Biraz da yansıyorum. Burada güzel bir tane yavru gördüm bugün. Bakalım bulabilecek miyim? Evet, şu balık, bakın şu balık mesela koyilerin kırmasından gelen bir balık. Kafa kısmı kırmızı. Sanki böyle koyi tuxedo denen balıklar gibi ama aslında bir kırma balık. Rengi çok güzel. Bunun gibi birkaç tane daha yavru var. Bakalım buradan güzel balıklar çıkacak gibi ya. Her ne kadar kırma yerli balıklar da olsalar, bir tane şöyle sıkıntılı bir erkeğimiz var. Onun dışında burada gidişat gayet güzel. O kadar da olur. O da ufak bir nazar boncuğu. Gayet sağlıklı burada yaşıyor şu anda. Ama şu balık gibi yavrular buradan almak beni gerçekten mutlu eder. Üretime devam ediyoruz tam gaz. Şimdi albino lepisteslerin ve pleti yavrularının, ilk doğan pleti yavrularını aldığımız kaba gelelim. Bu yavru boylandırma kabımız burada bir 15-20 gün geçiriyor bu arkadaşlar. İyice kendilerini kurtaracak boyuta geldikten sonra akvaryumlara geçiyorlar. Burada bayağı bir yavrumuz var ama bunlar bayağı küçükler. Şöyle mesela bir tane plati yavrumuz bayağı artık ben platiyim demeye başlamış. Bir yan tarafta daha büyük yavrularımız var. Bunların ağırlığı lepistes. Üstten göstermek daha kolay olacak sanki. Ağırlığı albino lepisteslerimizden geliyor. Gördüğünüz gibi artık erkekler dişiler. Yani maviler mavi, kırmızılar kırmızı olmaya başladılar. Burada da bolca protein, bolca sık temizlik, sık su değişimi, böyle kaliteli balıklar yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunları da kendime koloni yapmak istiyorum ama bunlardan belki iyice boylandıktan sonra bir kısmını verebiliriz. Duruma göre bakacağız. Şimdilik gidişat bu şekilde, boylanmalar devam ediyor. Bakın küçük yavruları da üstten gösterebilsek, aynen böyle daha kolay gözüküyorlar. Burada da hem platiler, herhalde bir 40 taneye yakın plati var, hem de lepistesler var. Gayet güzel boylandırma tanklarımızda ilerliyorlar şimdilik. Bakalım haftaya ne kadar gelişecekler, onu da göreceğiz. Bol yosunlu oranda tankımızda bu şekilde gayet güzel balıklar kendilerini şu anda büyütüyorlar. Yumurta topluyorlar, gelişiyorlar, sürekli yem istiyorlar. Henüz daha buraya uygun bir dişi bulamadım. Kendi yavrumuz da gayet güzel büyüyor. Camlar tamamen yosun tutmaya başladı. Biraz kazıyacağım artık burayı, biraz temizleyeceğim bu videodan sonra. Balıkları artık göremiyorum çünkü. Ama bunların bu yosunları yemeye çalışmaları benim hoşuma gidiyor. O yüzden yosununu da bırakmaya çalışıyorum. Belki ön camı temizleriz. Yan camları yeşil yeşil bırakırız. Artık yani şuralar flu gözükmeye başladı. Nasıl elime hemen tepki veriyorlar. Şu yavru benim üretimim. Bilmeyenler için söyleyeyim. Yine burada güzel bir oranda üretimi gerçekleştireceğiz. Dişimiz artık, beyaz dişimiz şişmeye başladı. Güzel bir iki daha dişi bulursam sürekli bir Japon balığı üretimi gerçekleştirebiliriz. Son olarak şöyle ciklet tankımıza değinecek olursak, ön camda bir kahverengi yosunlaşma görüyorsunuz. Işığı değiştirdikten sonra camda bir yosunlaşma ortaya çıkmaya başladı.
Bunların hepsini yavrudan büyütüyorum bildiğiniz gibi. Güzel bir koloni oluşturmaya çalışıyorum. Hem beyaz yunuslar, hem avrotoslar, hem de bu peacocklar, OB peacocklar, albino peacocklar, tavus ciklet ya da Türkçesi öyle söylemek daha mantıklı. Güzel güzel gelişiyorlar, gelişim gösteriyorlar. Burada da işte bu vlogdan sonra bir yosun temizliği yapacağım. Neden videodan önce yapmam diye sorabilirsiniz. Yapsaydım bu kadar doğal gözükmezlerdi deyip kıvırmaya çalışayım. Şimdilik gidişat burada güzel. Balıklarımız güzel güzel kurlaşıyorlar. Ama daha bir tık daha büyümeleri lazım sağlıklı yavru vermek için. Ama yakında ciklet üretim serilerine de başlarız diye düşünüyorum. Evet, bir haftalık vlogun daha sonuna geldik. Bu haftalık vloglar önemli. Benim için çok önemli özellikle. İleriye dönük baktığımızda vay be bu balıkları da beslemişiz demek için gerçekten çok kıymetli. Bu balıkları da biz büyütmüşüz demek için çok kıymetli bu vloglar. Umarım siz de severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Yeni üretim vloglarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.